Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok basit, herkesin yapabileceği bir kol çantasının tarifini anlatacağım. Düz sıradan bir çantaya iğne tekniğiyle dokunuşlar yaparak tarz ve havalı bir çantaya dönüştüreceğiz. Aslında teknik çok basit. Dikdörtgen bir taban üzerine yapılan sık iğne tekniği. Herkesin kolaylıkla bildiği ve yapabileceği bir çanta. Şimdi arkadaşlar önce dikdörtgen bir taban yapıyoruz. Tabanımızın büyüklüğü size kalmış. Ben standart 40 santimlik bir çantayı uyguladım. Çünkü müşterimin sipariş istediği bir çanta olduğu için. Dikdörtgen tabanını bilmeyenler için linkini aşağıya bırakacağım. Oradan tabanınızı yapabilirsiniz. Şimdi tabanınız bittikten sonra artma ve eksiltme yapmadan düz sık iğne tekniği ile istediğimiz boyuta gelene kadar örüyoruz. Ben askıları içim şurada gördüğünüz gibi çantanın bitimine 4 sıra kala şuralarda ilmekler açtım. Zincir çekerek ilmekler oluşturdum. Buradan ben sapını geçireceğim. Sizler her türlü sap uygulayabilirsiniz. Dikme deri saplar ve örme saplarla da yapabilirsiniz. Benim müşterim böyle sap istediği için ben delikler açtım ve buralardan çanta sapımı geçireceğim. Hatta şöyle göstereyim. Şu şekilde çanta saplarım var. Çıt çıtlı çanta sapları. Bunları bu deliklerden şöyle geçireceğim. Bunu da buraya geçireceğim. Ve bu şekilde çantayı kullanım haline getireceğim. Ama dediğimiz gibi ilmek açmayıp da normal askılardan da örme saplardan da yapıp ilmek açmadan buralara dikebilirsiniz. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Ben kağıt iple ördüm. 3 numarada tığ kullandım. Siz her türlü iplerle bu çantadan yapabilirsiniz. Şimdi şu sapımızı çıkartalım. Şimdi arkadaşlar ben bu pıt pıtları pıt pıt diyorum ben, sarma tekniği de diyebilirsiniz. Ben bu pıt pıtları şöyle iğne yardımıyla ve kağıt iple sarmaya başladım. Yaptım, sararak ve bitirdim. Sizler bu sarma işlemini İstediğiniz her iple çalışabilirsiniz. Ton iplerle olur, tüylü pamuklu iplerle olur veyahut renkli desenli iplerle olur. Her şekilde çalışabilirsiniz. İnanın çantaya çok güzel bir hava katıyor. Ben şimdi ön yüzünü çalıştım. Size göstermek için arka yüzünü çalışacağım. Şu şekilde iğneleriniz böyle deliği büyük olan iğne tercih ederseniz ipiniz kolaylıkla girebilir buradan. Etamin iğnesi, daha uzun iğneler de var. Onlarla da çalışabilirsiniz. Hatta iğne gerçekten ucu sivri olduğu için parmağımı da acıtmadı değil, yani acıttı parmağımı. O yüzden siz ucu küt olanlarla çalışabilirsiniz. Evet, şimdi çantamıza başlayalım ama başlamadan önce sizden küçük bir ricam var. Kanalıma abone olup yorum yapmayı ve beni desteklemeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Teşekkürler. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle bir miktar ipimizi iğnemize geçiriyoruz. Şöyle iğneme çok fazla uzun geçirmeyin. Çünkü kağıt ip sürekli böyle sardığımız zaman yıpranma olabiliyor. Keserek çalışabilirsiniz. Hiç sıkıntı olmuyor. Şimdi ipimizi geçirdik. Şuraya bir düğüm atacağım. Hatta bir tane daha atalım. İpimizi hazırladık. Şimdi arkadaşlar çantanın içini de göstereceğim. Ben daha temizleyemedim. Bakın. Şimdi iplerimizi sardıktan sonra isterseniz burada ipinizi kopartabilirsiniz. Tekrar başlayabilirsiniz. Ama ben o şekilde yapmadım. Ben direkt
geçiş yaparak çalıştım. Bu içindeki bu kötü görüntüyü de kapatmak için yapışkanlı beslemeler var arkadaşlar. Onu da çanta bittikten sonra size anlatacağım, göstereceğim. Yapışkanlı beslemeyi buraya yapıştıracağım. Tabi buraları temizledikten sonra hiçbir görüntü, o şuradaki kötü görüntü tamamen kaybolacak ve çantamıza gerçekten sert bir görüntü, güzel bir doku verecek. O çanta beslemelerini size özellikle tavsiye ediyorum. Bunu da hobi marketlerinde ve her yerde bulabileceğiniz bir malzeme. Evet, şimdi çantamızı ters çeviriyoruz. Sarmaya başlayacağım. Şunu da belirteyim size arkadaşlar, bu sarma işlemlerini ben gelişigüzel doğaçlama bir şekilde sardım. Yani koydum yerlerine. Ama siz bunu sık da çalışabilirsiniz. Daha seyrek de yapabilirsiniz. Renk renk yaparsanız da çok güzel oluyor. Onu da belirtmek istiyorum. Ben şimdi arkasına da doğaçlama bir şekilde herhangi bir sayı ve plan yapmadan direkt başlayacağım. Evet, çantamı ters çevirdim. İğnemi alıyorum. İpi taktığım iğnemi alıyorum. Bunları şöyle kenara alayım. Ve herhangi bir yerinden, mesela şuradan iğnemi geçirdim. Arkada zaten ipin düğümü var. Onu tutmanıza gerek yok. Şunu hatta şöyle yapacağım. Şimdi arkadaşlar, İpin çıktığı yerden bir iki tane üstünden tam böyle düz bir şekilde giriyorum. Şöyle ve ipin geldiği noktadan biraz daha indireyim şunu. İpin geldiği noktadan çıkıyorum ve bunu elimle düzelterek şöyle bir çizgi oluşturuyorum. Tekrar aynı noktadan, sürekli aynı yerlerden giriyorum. İpimi çıkarıyorum. Şöyle elimle düzelterek böyle kontrollü bir şekilde sıkıyorum. Tekrar aynı yerden giriyorum. Bu sarma sayısını şöyle kaç tane sardığımızı isterseniz küçük sarabilirsiniz, isterseniz çok fazla sarabilirsiniz. Bakın bunları ipi en son şöyle düzelterek sıktarıyorum ki o bombelik düzgün dursun. Tekrar şöyle ipimi geçiriyorum. Bakın biraz bu tarafa alıyorum ve sıkıyorum. Tekrar şöyle şu kenarlarına biraz fazla sıkın ama kontrollü çekin, kağıt ip kopabilir. Kenarlarını sıkıyorum ki ortada biraz bombelik oluşsun. Şimdi bu tarafa da biraz saracağım. Bir tane daha yapacağım. Şöyle kenara şöyle. Bakın ipin aynı noktalarından iğne girip çıkıyoruz. Evet. Bakın bu bana yeterli. Şimdi şunu en son bakın şuraya iğnemi geçiriyorum ve çantamın içinden iğnemi çıkarıyorum. Bunu da düzeltiyorum.
Bakın. Pıt pıtımız oluştu. Hemen çantamın içine geçiyorum. İç kısmını nasıl göstereceğim? Şöyle yapayım ben size. Bunu da arkadaşlar şöyle yapıyorum. Bunu da burada şu arasından geçiriyorum. Şöyle ipimi çıkarıyorum ve burada buraya bir düğüm atıyorum. Burayı sabitlemiş olduk. Şimdi isterseniz burada ipinizi kesebilirsiniz. İsterseniz de kesmeyip geçiş yapabilirsiniz. Ben geçiş yapacağım. Kesmeyle uğraşmak istemiyorum. Çantanızı tabi düzeltin. Evet, ikinci sıraya geçelim. İkinci pıt pıtımıza. Hemen çantamın düzünü çeviriyorum. Şimdi buraya attım. Şimdi gelelim nereye atacağım? Nereye atacaksak oradan iğnemizi çıkarıyoruz. Ben buraya atacağım. Şöyle geçirdim. Yine 2 tane atlıyorum. Tam ipin çıktığı noktanın tam üst sırasından gireceğim. Ama arkadaşlar şunu da söyleyeyim size, eğer minik pıt pıtlar, onlar da güzel oluyor. Minik pıt pıtlar atmak isterseniz de şöyle geçirin. Direkt bir üst sırasından pıtır pıtır geçirin. Yani o da çok hoş oluyor. Onu da belirteyim size. Burayı da sarmayı göstereceğim. Şu sarmalarınızı sayın. Kaç tane sardıysanız hepsi aynı ölçüde olsun. 2 3 4 5 Bunu da bu tarafa alalım. 6 7 8 9 Bir tane daha yapacağım. Bunu da şuraya. Bakın iyice sıkılaştırdım. Bakın pıt pıtımız oluştu. Bunu da az önceki gösterdiğim gibi geldiği noktadan iğnenizi geçirin. Çantanın altından çıkartın. Şöyle düzelterek bunu da burada kilitleyin. Kilitleyin ki açılmasın. Şöyle çektirin. Şöyle geçirdim. Ve düğüm attım. Evet. İpim var arkadaşlar. Benim ipimle bir tane daha pıt pıt atabilirim. Bir tane de şuraya atacağım. İşlem aynı şekilde yapacağım. Bu şekilde pıt pıtlarınızı çantanıza uygulayabilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz böyle bir görüntü yapmak istemiyorsanız ipinizi kesip tekrar yeniden başlayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde ben bu pıt pıtları yapacağım ve geleceğim. Çantamın pıt pıtlarını bitirdim. Şu şekilde bakın oldular. Şurası da arkası. İstediğiniz şekilde ister sık ister seyrek atabilirsiniz.
Ben bu şekilde yaptım. Şu şekilde de tabanı. Çantamı pıt pıtları attıktan sonra bakın içini daha önce göstermiştim bu şekilde. Şimdi burayı toparlayacağız. Bir de pıt pıtlar komple çanta bittikten sonra şöyle tersten içeriden buharlı ütüyle ütüledim. Bakın ütülendiği zaman çantamız nasıl kalıp gibi ve tok duruyor. Görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, şimdi bunun içine beslememizi yapıştıracağız. Tabanımızda tokalarını takacağım. Sonra astar işini anlatacağım ve çantamı bitireceğim. Tabanını da şu şekilde keçeyi kestim taban ölçüsünde. Orta kalınlıkta bir keçe. Onu tutkalla yapıştırdım. Şimdi tokalarıyla şöyle rivetlerle şu şekilde tabanımızı sabitleyeceğiz buradan. Sonrasında da şu beslemeleri size nasıl yapıştırdığımı göstereceğim. Tabanımızın bir tane tokasını taktım. Şimdi diğer tarafını takacağım. İsterseniz bu tokalardan şöyle şu dört bir kenara da tabanımızın takabilirsiniz. Ben 2 tane tercih ettim. Şimdi bunun için de arkadaşlar tam tabanımın orta hizasını buluyorum. Şöyle tam şurası. Buraya şöyle ince uçlu makas yardımıyla şöyle şuraya tutuyorum. Elimi içten sokuyorum ve bunu ucuyla şöyle keçeyi içeriden keseceğim. Geçirdim. Keçe kesildi içeriden ama dikkatli yapın, örgünüz kesilmesin. Hemen tokamı alıyorum. Şöyle ve o delik açtığım yerden tokamı geçireceğim. Evet, geçirdim. Bakın. Sonra tokamın kanatlarını içeriden şöyle sıkıştırdım. Evet. Bakın içinde de şu şekilde tokayı sıkıştırdım ve keçemiz buraya sabitlenmiş oldu. Evet, şimdi beslemeyi yapıştıralım ve içinin o görüntü kirliliğini toparlayalım. Evet, şimdi beslememiz şu şekilde arkadaşlar. Bunlar yapışkanlı çanta beslemeleri olarak geçiyor. Bakın şöyle şu altından şu parçasını açıyoruz. Şöyle yapayım size. Bu altında yapışkanlı beslemeyi de çantamızın içine yerleştiriyoruz. Şimdi bunun ölçüsünü de arkadaşlar enini ve yüksekliğini ölçerek beslememi kestim. 2 tane besleme kestim. Onları şimdi şu içerideki görüntü kapansın diye buraya yapıştıracağım. Açacağım ve şuraya şu şekilde yapıştıracağım. Diğerini de bu tarafa yapıştıracağım. Şöyle hem çantamızın görüntüsü güzel duracak, içinin kötü görünümü gidecek, hem de çantamız daha böyle tok bir şekilde durmasını sağlayacak. Hemen onları yapıştırıp geliyorum. Çantamın beslemesini bakın gördüğünüz gibi yapıştırdım. 2 parça halinde. Bakın çantamız ne kadar düzenli, tertemiz bir görüntüde oldu. Bu şekilde bile kullanılabilen bir çanta oldu. Ama ben bunu şimdi astarını diktim. İçine astar monte edeceğim. Bakın çanta kalıp gibi durdu. Tabanı olsun, gövdesi olsun, gerçekten tok bir çanta elde etmiş olduk. Hem de içerideki o görüntüyü kapatmış olduk. Bundan sonraki aşamada astarını ben hazırladım, diktim.
Önce şöyle videonun başında göstermiştim. Çıt çıtlı askılarımdan deliklerinden geçireceğim. Şu şekilde. Bunu da buradan şöyle diğer tarafını da geçireceğim. Sonrasında arkadaşlar şöyle ben astarını hazırladım. Astarını içine koyacağım ve astarını şu şekilde şuralardan dikerek çantamı tamamen bitireceğim. Çantamı bitirdikten sonra, bütün aşamaları yaptıktan sonra tekrar gelip size son bitmiş halini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen diğer aşamalarını da yapıyorum ve bitmiş haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, çantamın astarını ve bütün eksiklerini yaptım. Şu şekilde göstereyim. Çok güzel, çok şık, çok tatlı bir çanta oldu. Bakın, püskülünün zaten videosunu çekmiştim. Kanalımda var zincirli püskül yapımı. Aşağıya linkine bırakacağım. Oradan püskül yapımını izleyebilirsiniz. Bakın şu şekilde gayet güzel, şık bir çanta elde ettik. Astarını da şu şekilde şöyle fermuarlı bir astar yaptım. Şöyle cebi de var. Bakın. Gerçekten çok güzel tasarım, harika bir çanta elde etmiş olduk. Evet, bakın kalıp gibi çantamız oldu. Yani düz sıradan yaptığımız sık iğne çantaları bu şekilde küçük dokunuşlar yaparak farklı tarzda çantalar, farklı şekilde çantalar elde edebiliriz. Ben çok beğendim. Umarım sahibi de sevgiyle kullanır. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok memnun olurum. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.